Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, tatil bitti. Ailece güzel bir tatil geçirdik. Aydın Bey, Kings Palace Hotel, Kumköy, Manavgat, SİDE'de bütün personellerine, müdürlerine, bütün orada bize hizmet eden arkadaşlarımıza çok çok canı gönülden teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tatil geçirdik. Gerçekten süperdi. Hiç vakit kaybetmeden konumuza giriyorum. Konumuz Sıla Yolu Avrupa Gurbetçiler. Yeni bir haberle karşınızdayım. Bu haberden sonra da Sıla Yolu'ndan arkadaşlar birkaç yorumlar geldi. Onları da detaylı bakalım beraber. Gurbetçiler dikkat! Türk pasaportunuzu yanınıza almadan AB ülkelerinde seyahate çıkmayın. Avrupa Birliği AB ülkelerinde oturum hakkı olan ancak çifte vatandaşlık hakkı bulunmayan gurbetçiler bu kurala uymadığınızda para cezası alabilirsiniz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Batı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Bu vatandaşlarımızdan bazıları çifte vatandaşlık hakkına sahip olmasına rağmen çoğu vatandaşımız Türk vatandaşlığına ve bunun yanında bulunduğu ülkedeki oturum kartına sahip. Sadece oturum kartı veya izni ile bir AB ülkesinde ikamet eden çoğu vatandaşımızın bilmediği bir kural bulunmakta. AB içerisinde seyahat ederken vatandaşı olduğunuz ülkenin pasaportunun yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Örnek. Örnek olarak diyelim ki Hollanda'da ikamet ediyorsunuz. Bu ülkede oturma hakkınız var ve Türk vatandaşısınız. Çifte vatandaşlık hakkınız olmadığı için sadece Türk vatandaşı olarak görülüyorsunuz. Bu nedenle örneğin bir sınır kontrolü esnasında veya gittiğiniz ülkede gezerken görevliler sizden oturum kartınızın yanında Türk pasaportunuzu göstermenizi isteyebilir. Böyle bir durumda pasaportunu beyan etmeyen kişiye para cezası kesilebilir. Sonhaber.eu ekibinden ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı Halil Uygun'da geçtiğimiz günlerde böyle bir kontrole denk geldi. Bilindiği gibi şu sıralar Almanya'da gerçekleşen Avrupa futbol turnuvası nedeniyle sınır kontrolleri bir hayli sıkılaştı. Avusturya'dan Almanya'ya Passau üzerinden giriş yapan Uygun, Alman polis tarafından durdurularak kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Uygun yaşadıklarını sonhaber.eu'ya anlattı. Sıra bana geldiğinde polis durdurdu. Önce birbirimizi selamladık. Sonra görevli polis Almanca konuşur musun dedi. Ben de Almanca anlıyorum ama konuşmakta zorlanıyorum dedim. Ön koltukta fotoğraf makinemi görünce sen fotoğrafçı mısın diye sordu. Evet, doğa fotoğrafçısıyım ve basın mensubuyum dedim. Kimliğimi istedi. Ben de Belçika ikamet ettiğim için oturum kartımı verdim. Ancak polis Türk pasaportumu sordu. Kimlik kontrolünde Türk pasaportunu soran polise Avrupa ülkesinde yaşıyorum ve başka bir Avrupa Birliği ülkesine ziyaret ettiğimiz zaman Türk pasaportu lazım mı ki diyen soran Uygun, polisin evet lazım diyerek yanıtladığını belirtti. Uygun polisin bulunduğun herhangi bir AB ülkesinden başka bir ülkeye geçerken Türk pasaportunun mutlaka yanında olması lazım. Çünkü çifte vatandaş değilsin ya da ikamet ettiğin ülkenin vatandaşı değilsin. Bunun para cezası var. Ancak bu konuda ilk kez karşılaştığın için ve bilgi sahibi olmadığın için seni bu kez affediyorum. İlle sınır polisine denk gelmenize gerek yok. Başka bir ülkenin sınırları içinde polisin kimlik kartını sorduğu zaman da Türk pasaportunu sorma hakkı sahip olduğunu bilmen lazım şeklinde yanıtladığını belirtti. Arkadaşlar, bu değerli haber için sonhaber.eu'ya buradan çok çok teşekkür ediyorum. Verdikleri bu değerli bilgi için ben de bilmiyordum. Ben de öğrendim. Halil Uygun'un başına ne gelmiş görmüşsünüz. Affedilmiş orada bilmediği için. Arkadaşlar, ne demek oluyor? Yani ben şimdi Fransa'da yaşıyorum. Tekrar bir şöyle kısaca bakalım buna. Fransa'da yaşıyorum. Sırf Türk vatandaşıyım. Orada oturma iznim var. Oturma kartım var. Fransa'dan Belçika'ya
veyahut da başka bir AB ülkesine gittiğim zaman oturum kartımın yanında muhakkak arkadaşlar Türk pasaportumu almam gerekiyor. Tek Türk vatandaşıysam. Ama Fransa pasaportum varsa, Fransa kimliğim varsa, Fransa vatandaşı olduysam o zaman gerek yok. Veyahut da çift vatandaşlık varsa o zaman da gerek yok. Fransa kimliğinden yeter. Ama bu olmadığı zaman hangi ülkeye gitmeniz hiç önemli değil arkadaşlar. Duyduğunuz gibi sınırda da değil, yani herhangi bir şehirde gezerken de sizi polis durdurup da kimlik kontrolü yapabilir. Bu haber için tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, ben izindeyken, tatildeyken güzel sorular da geldi. Abi merhaba, ben Fransa'da yaşıyorum ve oturumum iznim var. İsviçre'ye gelip orada yaşayabilir miyim? İsviçre'yi çok seviyorum ve gelip orada yaşamak, hayat kurmak istiyorum. Bu konuda fikriniz nedir? Fransa oturum iznim İsviçre'de geçerli mi? Geçerli değil. O müsaadeyle burada çalışamazsın. Şöyle bir şey yapabilirsin. Bu oluyor. Grenzgänger diye bir şey var. Fransa'da İsviçre sınırına yakın bir yerden ev tutacaksın. İsviçre'den bir iş bulacaksın. İş müsaadeni alıyorsun. Yalnız her gün Fransa, İsviçre, Fransa, İsviçre yapman gerekiyor. Burada maalesef oturma izni alamıyorsun. Ama böyle oluyor. Grenzgänger mesela Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Avusturya'dan İsviçre'ye gelen çok arkadaşlar var. Gelelim şimdi Sıla yolu üzerinde güzel yorum gelmişti. Bir dakika. Evet, bu çok güzel bir soru üzerinde ben de düşündüm. Sıla yolunda nerelerde durulmaz ve nerelerden tank yapılmaz diye bir bilgi derleyebilir misiniz? Yani benim bilgilerim. Arkadaşlar, nerelerde durulmaz? Ben Türkiye'ye giderken veya gelirken artık gözüme kestiriyorum. Bilhassa geceleri yalnız olduğum için burada durabilir miyim? Murat Bozdağ'ın durduğu yerler büyük benzin istasyonları, bol ışık olan, kamera olan benzin pompaların yanında dururum. Ama öyle karanlık yerlerde bilhassa sezon dışında giderken bu Slovenya'da olabilir, Hırvatistan'da olabilir. Geçersin, park alanına geçersin, tek sensin. İncin yok, tek sensin. Öyle yerlerde arkadaşlar ben şahsen durmam. Neden durmam? Her şey olabilir. Gelelim tank meselesine, yani mazot benzin alma meselesine. Arkadaşlar canlı yayınlarda da bu konuyu konuştuk giderken. Biliyorsunuz Haziran ayında gittim geldim arabayla. Ben şimdiye kadar kötü bir sorun yaşamadım bu konuda ama yaşayan arkadaşlar var. Ben OVM'den alırım, Shell'den alırım, Türkiye'de petrolden alırım. Her türlü benzin istasyonlarında denedim öbür ülkelerde. Benim başıma şimdiye kadar hiçbir şey gelmedi. Bazıları der ya ben Bulgaristan'dan almam. Orada bana su doldurdular. Olabilir. 1987'de sana su doldurmuş olabilirler. Benim başıma gelmedi. Yani ne Sırbistan'da geldi ne Bulgaristan'da geldi. Romanya'dan gittim, Romanya'dan aldım. Macar'dan gittim, Macar'dan aldım. Hırvat'tan aldım. İtalya'dan aldım. Yani her ülkeden ben benzin veya mazot aldım. Benim başıma böyle bir şey gelmedi arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Her yerde benzin mazot kalitesi aynı mı? Aynı değil. Bunu da biliyoruz. Neden olduğunu ben tabii ki bilmiyorum. Arkadaşlar ben kemiker değilim. Herhalde artık onun kalitesi, benzini uzatıyorlar mı bir maddeyle bilmiyorum. Onun için bir şey diyemem. Kimseyi de burada kötülemek istemiyorum arkadaşlar. Yoksa ne? Evet, arabalar üzerinde geldi. Bu araba gider mi? Arkadaşlar eskiden bunu da defalarca söyledim. Biz ailece Opel Kadet'le gidiyorduk. Yani gerçekten 1100 motor mu neydi? 1200 motor mu? 1100 motor mu? 5 kişi 70 PS, 72 PS bir arabayla Türkiye'ye gidiyorduk, geliyorduk. O zamanlar yollar gidişli gelişti. Demek ki o arabalarla Türkiye'ye gidiyorsak
Herhangi bir Kia ile gidebilirsin, Hyundai ile gidebilirsin, Fiat'la gidebilirsin. Hiç fark etmez ne marka olduğu, gidebilirsin. Mühim olan bakımını yaptırın, tekerlekleri kontrol edin, yağını suyunu bunları kontrol edin. Tekerlekler iyi olması lazım tabii ki. Kabak gibi tekerleklerle yola çıkmayın. Frenler mühim. Arkadaşlar en mühim olan zaten ruhsat. Paranızı yanınıza alın. Kredi kartından ödemeye bakın. Ben en iyi kredi kartından şimdiye kadar e, ödemelerimi yapabildiğimi anladım. Onun için fazla nakit para da kullanmıyorum. Fazla nakit para oldu mu da dikkat etmesi lazım. Dikkat etmeniz lazım. Hırsızlıklardan, bilmem nereden, şuradan. Zaten kişi başı, onu da hemen söyleyeyim, 9.999 euro serbest 18 yaşından yukarı. Buna dikkat edin. Fazla nakit para zaten yanınıza almayın. Yasak. Biliyorsunuz tekrar geçen de Bulgaristan'da bir gurbetçimiz 130 bin euro saklamış, buldular, elinden aldılar. Şimdi ayıkla birincin taşın arkadaşlar. Para gitti. Evet, fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar sizler de abone olmadıysanız, abone olursanız, bir like verirseniz tabii ki sevinirim, gurur duyarım. En sonunda ne diyorum arkadaşlar? Sağlık. Sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.